Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sovyetler Birliği'ndeki moda anlayışı ve moda dünyasının tarihsel sürecini aktaracağım. Genel anlamda Sovyet modası Batı modasından farklılıklar barındırmıştır. Dönemsel olarak ufak farklılıklar barındırsa da teoride sosyalist felsefeyi temel aldığı için Sovyetlerin moda anlayışı daima kendine özgü olmuştur. Batı modasından çokça farklılık içermektedir. Sizlere bu konuyla ilgili bilgiler vereceğim. Sovyetler Birliği'nde moda anlayışı sosyalist felsefeyi temel alarak gelişmiş ve kitlelere ulaşmıştır. Kuruluştan 50'li yıllara kadar Batı modasından farklı olarak emekçi sınıfa dair özellikler barındıran Sovyet modası, kolektifçilik anlayışı ve eşitlik ilkesi nedeniyle lüks ve gösterişli giyimlerden ziyade diğer insanlara üstünlük sağlamayı amaçlamayan işlevsel bir modayı teşvik etmiştir. Dolayısıyla giyimde tasarruf ve pratiklik son derece önemliydi. Ardından 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin Nazilere karşı zafer kazanmasının sonrasında askeri tarzda giyim Sovyet halkı arasında popüler bir hal almıştır. Bu tarz giyim hem dayanıklılığı hem de toplumsal eşitlik ilkesinin yansıtması açısından Sovyet yurttaşların tarafından sıkça tercih edildi. Kruşev döneminden itibaren Sovyet modası kendi özgünlüğünü yitirip tasarımsal olarak Batı dünyasının genel eğilimlerini büyük ölçüde takip etmeye başladı. Batı modasında kişinin diğer insanlardan farklı olduğunu hissettirecek bireysel giyimler öne çıkmaktaydı. Sovyet toplumunda karşılık bulmayan bu durumu yansıtan tasarımlar gerek halk gerekse Komünist Parti aracılığıyla sıkça eleştirildi ve Sovyet modasının emekçi sınıflara hizmet etmesi gerektiği konusunda ısrarcı olundu. Batı dünyasındaki moda ürünleri halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya göre değil, toplumdaki diğerlerinden ayrıcalıklı insanların bir tüketim ürünü olarak görünmekteydi. Bu nedenle Sovyetlerde ortaya çıkan farklı moda tasarımları sayısı Batı ülkelerine göre daha azdı. Çünkü insanlar arasında fark yaratacak moda tasarımlarından kaçınılmaktaydı. Sovyet modası ve tasarımları tarihsel döneme göre pek çok değişikliklere uğramıştır. Ancak buna rağmen yeni Sovyet modası anlayışından hiçbir şekilde vazgeçilmemiştir. Şimdi gelin dönemlere göre Sovyet modası hakkında ayrıntıları hep birlikte izleyelim. Yeni ekonomi politikası yani kısaca NEP olarak bilinen dönemde Sovyet hükümetince Batı dünyasına dair tasarımların Sovyetler Birliği'ne girişine ve yaygınlaştırılmasına izin verildi. Buna karşın modanın kapitalist tüketime dayalı sunulmasına karşı çıkıldı ve Marksist-Leninist ilkeler uyarınca yeniden gözden geçirildi. Çünkü dönemin Batı modası ekonomik sınıf farklılıklarına vurgu yapmaktaydı. 1920'lerin başında Rabotnitsa yani işçi kadın ve Krestyanka köylü kadın gibi dergilerde moda hakkında görüşlere yer verilmeye başlandı. Bu dergiler ilk sayılarında iş elbiseleri giyen kadınları sayfalarına taşıdı ancak aynı zamanda şık kıyafetleri satan özel şirketlerin reklamlarını da içeriyordu. 1927 yılından itibaren Batı dünyasının moda bakışına daha sert yazılar yayınlanmaya başladı. Bu yazılarda özellikle kadınların fiziksel görünümlerine göre değil, emek verdikleri işlere göre değerlendirilmesi gerektiği görüşü hakimdi. Zira güzellik aracı olarak kullanılan moda burjuva kültürü barındırmaktaydı ve Sovyetlerde inşası süren sosyalist topluma zararlıydı. Burjuva kültürüne ait modayı temsil eden kıyafetler yerine endüstriyel malzeme ve teknikleri ön plana çıkaran giysiler ve Sovyet halklarının geleneksel kıyafetlerine dayalı Sovyet tipi elbiseler tasarlandı. Varvara Stepanova ve Alexander Rodchenko gibi tasarımcılar pazar piyasasının tarafından yönetilen moda anlayışlarının zararlı olduklarını ifade ettiler. Bu dönemde geometrik tarzlar kullanılarak kolay seri üretimli ve hem kadın hem de erkeğin giyebileceği tarzda giysiler tasarlanmaya başlandı. Bu kıyafetlere Prozodezda adı verildi. Ancak o yıllardaki malzeme ve makine eksiklikleri nedeniyle halka yeterince ulaştırılamadı. Stalin'in Komünist Partisi Genel Sekreteri olmasının ardından moda dergileri, moda ve güzellik kavramlarının Sovyet yurttaşlarının ihtiyaçlarının birer parçası olduğu görüşünü daha sert bir şekilde destekledi. Rabotnitsa dergisi neredeyse her konuda moda tavsiyelerine yer vermeye başladı ve Sovyetler Birliği'nde açılan yeni moda evleri hakkında düzenli olarak bilgiler verdi. Krestyanka dergisi de modayı geliştirmek için çeşitli geziler düzenledi.
Stalin 17 Kasım 1935'te bir üretim ve kalkınma hareketi olan Stahanov hareketinden işçilerle birlikte düzenlediği toplantıda hayatın daha iyi ve daha neşeli hale geldiğine dair sözler sarf etmişti. Modaya olan ilgi Stalin'in bu söylemine paralel olarak Sovyet yurttaşları arasında gelişti. Bu dönemde kadınların sıradan ve çeşitlilik barındırmayan görünüşünün sosyalizmin yoksulluk getirdiği iddiasındaki kapitalist görüşlerin beslediğine vurgu yapıldı. Dönemin modasına uygun şu kıyafetler Sovyetlerdeki yaşam kalitesinin en az kapitalizm altındaki yaşam kalitesinin seviyesinde olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle başta Stahanov hareketinden işçiler olmak üzere Sovyet işçileri fabrikalara gittiklerinde şu kıyafetler giymeye başladılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet moda endüstrisi kesintiye uğramadı ve tasarımlar aralıksız devam etti. Bu dönemlerde ortalama bir Sovyet yurttaşı şık bir kıyafet istiyorsa genellikle özel bir terziyi görevlendirmekteydi. Savaşta ve savaş sonrası dönemde günlük moda tasarımları sıklıkla kendiliğinden üretilmeye bırakıldı. Moda dergileri özellikle kadınlara görünüşlerinin kendilerinin oluşturmasına dair tavsiyelerde bulunmaya başladılar. Nikita Khrushchev'in Komünist Parti'nin genel sekreteri olmasıyla birlikte her alanda Stalin karşıtı propagandalar arttı ve eski dönemdeki çoğu politikada değişikliğe gidildi. Bu durum moda alanına da yansıdı. Sovyetler Birliği'nde batılı moda temsilcilerine daha fazla temsil verildi. Gazeteciler en son moda tasarımlarını rapor etmek için batılı ülkelere gönderildiler. Buna karşın yine de önceki dönemlere benzer olarak modanın yeni ve çılgın tasarımlarının uzun süre Sovyet modasına hakim olan klasiklerin yerine geçmesine karşı çıkıldı. Kıyafetlerde alçak gönüllülük temasının işlenmesi gerektiğine özellikle vurgu yapıldı. Örneğin Fransız moda tasarımcısı Coco Chanel'ın zamana göre değişmeyen ve basit sembollerle ürettiği tasarımlar Sovyetlerde özellikle takdir kazanmıştır. GUM adı verilen günümüzün devlet işletmeli AVM'lerine benzeyen devlet satış mağazalarına yeni moda tasarımları satılmaya başlandı. Khrushchev döneminde hükümetin modaya yönelik yeni yaklaşımı dikkatlice hesaplandı. Stalin döneminde yaratılan Sovyetlere özgü moda anlayışı terk edilmeye başlanmıştı ancak eski dönemde var olan ürünlerin bile halka ulaşmasındaki güçlük devam ediyordu. Bu nedenle radikal kararlar alınmadı, eski tasarımlar dengeli bir şekilde silinmeye çalışıldı. Khrushchev döneminde devlete ait tekstil fabrikası sayısı artmasına rağmen güncel moda tasarımları yeterince üretilemedi. Bununla birlikte standart moda tasarımları ve aşırılığın reddi politikaları sayesinde moda sektörü belli bir oranda her zaman gelişmeye devam etti. 1959 yılında New York Times gazetesinde yer alan bir yazıda Sovyet modasının batılı moda tasarımlarının eski formları olduğu değerlendirmesi yapıldı ve sakar kopyalar olarak yorumlandı. 60'ların başlarında Sovyet yurttaşlarının görünüm standartı yükselmişti. Moskova'daki sokak modası batılı bir şehirdekiyle neredeyse aynıydı. 60'ların başında gençler arasında stilyagi ya da diğer adıyla stil avcıları adı verilen bağımsız bir moda hareketi oluştu. Bu moda türü aslında Amerika'da türemişti ve o dönem medyadan yer alan insanlardaki klasik görünümlere dayalıydı. Kadınlardaki stilyagi modasında mini etek ve kıyafetlerden çocuksu bir tavır hakim iken erkeklerde aloha gömlek yani Hawaii gömleği tarzında bir gömlek, güneş gözlüğü, dar pantolon ve sivri ayakkabılar mevcut. Bu moda anlayışı dönemin moda otoritelerince aşırı olarak değerlendirildi ve bu uç kültürün burjuva kültürünü temsil ettiği ifade edildi. 60'ların sonlarında Sovyetler Birliği'nin merkezi moda kurumu olan Tasarım Tüm Birlik Evi yani ODMO dahil çoğu Sovyet moda kuruluşu giderek yeni batı eğilimlerini benimsemeye başlamıştır. Bununla birlikte bu dönemde Sovyet modası kurmak için çok sayıda girişimde başlatılmıştır. Örneğin pek çok mekan modası Sovyet biliminin zaferlerini yüceltecek bir çizgide hareket ediyordu. 70'lerde Odmo'nun yeni tasarımlarına rağmen Sovyet endüstrisi modaya hakim olan giysilere olan talebi karşılayamadı ve Sovyet mağazalarındaki arz durumu diğer sosyalist ülkelere göre daha kötü bir hale geldi. Bu dönemde halk arasında mevcut kıyafetlerden memnun olmama eğilimleri baş göstermişti. Örneğin dönemin bazı Sovyet kadın modası otoriteleri Rus etnik baskılarını içeren tasarımları reddettiler. Bu tarz Batı'da Sovyetler Birliği'nden daha da popüler hale geldi.
Bu dönemde yeni yaratılan Sovyet modasının kolayca elde edilememesi nedeniyle Sovyet yurttaşları giderek daha fazla Batı modasına yöneldi. ABD üretimi mavi kot pantolonlar özellikle tercih edilen bir giyim tarzıydı. İkinci el giyim mağazalarında batılı turistlerin getirdiği ithal mallar yüksek kar oranlarıyla satılmaya başlandı. Devlet tarafından işletilen perakende mağaza zinciri Berezovka mağazalarında da batı giysilerin satılmaktaydı. Ancak sadece döviz sertifikasıyla ödeme yapabilecek aracılıklı kişiler bu giysileri alabildi. Kara borsada da döviz sertifikaları ve batı giysileri mevcut. Gorbaçov döneminde ortaya çıkan perestroika yani yeniden yapılanma politikaları altında pek çok batılı moda türü kabul edilebilir hale gelmişti. 1950 yılında Batı Almanya'da ortaya çıkan ve batılı moda anlayışının temsilcisi sayılan Burda Style dergisinin Rusya baskısının üretilmesine ve Sovyetler Birliği'ne girişine 87 yılında izin verildi. Bir yıl sonra ise Journal Mode adındaki moda dergisi yayın hayatına başladı ve bu yeni moda anlayışını yaymaya başladı. İçeriğindeki tüm moda tasarımlarını yine Odmo sağlamasına rağmen batılı bir moda dergisinden neredeyse ayırt edilemezdi. Komünist Parti'nin 88 yılındaki 19. konferansında tüketim mallarının üretimini artırmak için bir karar alındı. Bu tüketim mallarında kıyafetlerin modası özellikle belirtildi. Bu üst düzey kararda bile modanın tartışmasına rağmen üretimde gerçek değişimler yaşanmadı. Hafif Sanayi Bakanlığı yeni ürünlerin üretilmesi için kotalar belirledi. Ancak tekstil fabrikaları yeni tasarımlar yerine eski kalıpları ve ürünleri yeniden üretmeye devam etti. Bu gelişmelerle birlikte aynı dönemdeki glasnost yani açıklık politikalarıyla birlikte devlet kontrolünün gevşetilmesi sonucu modada batılı öğeler daha ön plana çıktı. Artık moda tasarımları bir statü sembolü olarak tüketilmeye başlanmıştı. Ancak yine de elde edilmesi zor bir haldeydi. Sovyet modası batı karşıtı bir modayken son yıllarında artık burjuva kültürüne dönüşmeye başlamıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ABD'den ve Avrupa'dan ithal kıyafet patlaması yaşandı. Farklı renklerde pullu elbiseler, siyah derin ceketler, üçgen ve zikzak baskılı geometrik kıyafetler 90'ların ortalarında Boris Yeltsin Rusya'sında oldukça popüler hale gelmiştir. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyet modası hakkında ve Sovyetler Birliği'ndeki moda anlayışının tarihsel gelişimi hakkında bilgi vermek istedim. Belgesel tadında bu video umarım beğeninizi almıştır, güzel bilgiler elde etmişsinizdir. Sovyetlerle ilgili pek çok ilginç konuya dair videolar çekiyorum, belgeseller yayınlıyorum. Bizleri takip etmek ve destek olmak için Sovyet Yolculuk kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.